Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cüzdanımızın dikiş işlemlerini yapıp bitireceğiz. Öncelikle dikiş işlemlerinde süslemek amacıyla tahta boncuklar kullanacağım. Büyük tahta boncuk bunlar. Cam boncuk da kullanabilirsiniz. Ve misine kullanacağız. Dikiş işlemimizi tamamladıktan sonra cüzdanımızın zamanla yıpranmasını önlemek için 2 kat haline getirdiğimiz misine ile de tekrar bir dikiş işlemi uygulayacağız. Benim klipsimin etrafında 50 adet delik var. 25 tanesi burada, 25 tanesi de burada. Burada şöyle yapıyoruz. Bizim cüzdanımızın çevresinde 66 tane sık iğnemiz var. 25 tanesini bu tarafa ayırıyorum. Cüzdanımın ön yüzeyine. 25 tane de arkaya kalacak. Cüzdanımızın şu kısmının rahatlıkla açılıp kapanması için 3'er tane de yanlara sık iğne ayıracağım. Toplamda 6 yapıyor. Yani şöyle yapıyorum. 25 tane klips için ayırıyorum. 3 tane şu arada 3 tane yanlara gelecek kısma ayırıyorum. Ve 66 tane sık iğnemiz olduğu için 5'er tane de sık iğnemiz artıyor. Bu artan 5 sık iğneyi de dikerken şu kısımlarda yedireceğiz. Buna kesme işlemi de yapabilirdik ama bu artan 10 tane sık iğneye rahatlıkla açılıp kapanması için bu 5'er tane sık iğneyi buradan ve buradan dikiş işleminde yedireceğiz. Şimdi ipime iğnemi taktım. Şöyle yapıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. İğnemi çıkardım ve ilk klipsin deliğinden aldım. İpimizi şuraya oturtmak için sıkıca çekeceğiz ama öncelikle şöyle yapıyorum. Bir tane tekrar dışa batıyorum. Bir tane de ikinci sık iğneme batıyorum. Şimdi ipimi sıkıca çekiyorum ve sık iğnelerimi diktiğim yerler iki klipsin arasına giriyor. Şimdi bir sonraki sık iğneden şöyle arada gözükmesi gerekir. Şuradan sık iğneye batıyorum ve üçüncü deliğe çıkıyorum. Şimdi iyice oturtturdum ipimi. Bir tane tahta boncuk alıyorum. Tahta boncuğumu geçirdim. Şimdi bir önceki diktiğim yerin gerisine çıkıyorum. Yani makine dikişi yapar gibi yapacağız. Aynı zamanda da önceki sık iğneye batıyorum. Yani şöyle geriye çıkmış oldum. Şimdi yine sıradaki sık iğneme batıyorum. Ve sıradaki klipsin deliğinden iğneme çıkış yapıyorum. Yine bir gerideki deliğe ve sık iğneye batıp arkadan iğnemi çıkarıyorum. Tekrar
sıradaki sık iğneye batıyorum ve sıradaki klipsin deliğinden çıkış yapıyorum. Ara ara ipimi sıkılaştırıyorum ki diktiğimiz yerler klipsin arasına girsin diye. Yine bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir gerideki deliğe batıyoruz ve bir gerideki sık iğneden çıkış yapıyoruz. Şu anda tam köşe kısmına geldik. O yüzden burada bir tane eksiltme yapabiliriz. 5 tane fazla sık iğnemizin bir tanesini. Normalde şuradaki sık iğneye batmam lazım. Ama bir geriye batıp eksiltme yapacağım. Bir gerideki sık iğneyi aldım ve sıradaki klipsin deliğine çıktım. Yine tekrar geriye dönüyoruz. Yine gerideki sık iğneme batıyorum. Şimdi sıradaki sık iğneme batıyorum ve sıradaki klipsin deliğine batıyorum. Bir ileri bir geri yapıyoruz aslında. Sırada boncuk yerleştireceğiz. Boncuğumu aldım. Taktım ve geriye çıktık. Ara ara yine iplerimi oturtuyorum. Eğer şu köşelere girmezse de iğnemle araya diktiğim yerleri itekliyorum. Tekrar sıradaki sık iğneye batıyorum ve sıradaki klipsin deliğini birlikte çıkartıyorum iğnemi. Tekrar bir geriye batıyorum. Şimdi yine bir tane sık iğne yedireceğim. 2 tane sık iğnem var burada. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Bir adet daha sık iğnemi burada yedirmiş oldum. Yine boncuk takacağız. Yine bir geriye çıkıyorum. Sık iğne ile birlikte. Şu köşe kısmını atlattıktan sonra zaten sırasıyla hepsi yerlerine oturuyor. Yine sıradaki sık iğneme batıyorum. Ve sıradaki klipsin deliğine batıyorum. Şimdi yine bir geriye batıp arkadan iğnemi çıkarıyorum. Yine sık iğneme batıyorum. Yine geriye çıkıyorum. Bir tane de mavi boncuk koyalım. Geriden çıktım. Yine sıradaki sık iğneme battım. Buradan sonrası kolay gidecek. Köşeyi atlattık. Yine bir tane eksiltme yapabilirim. 2 tane oldu. Tam ortaya da bir tane getirirsek
Birinci sık iğneyi değil, ikinci sık iğneyi alıyorum ve klipsin sıradaki deliğine batıyorum. Yine burada bir tane tahta boncuk kullanacağım. Şimdi geriye yine sıradaki sık iğneme ve sıradaki klipsin deliğine. 3 tane sık iğnemi eksilttim. 2 tane kaldı. Bir tanesini burada, bir tanesini de burada eksilttikten sonra şu kısma geleceğiz. Aynı bu şekilde devam edip bu köşeyi de bitiriyoruz. Cüzdanımın artık son boncuğu ve son dikiş kısmı. Şurası benim 25+5 kesme ile birlikte ayırdığım noktaydı. Oraya kadar ulaştım. Şöyle yapıyorum. Hemen ayırdığım yeri çıkarıyorum. Şu aradaki 3 tane de bizim şu araya yerleştireceğimiz yer. Yine boncuğumu takmıştım. Buradan çıkıyorum ve sabitliyorum. Şu araya ipimi oturttuktan sonra tel yapar gibi bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yaparak ipime geçiş yaptım. Şimdi bizim tekrar diğer sıraya geçerkenki kalan ilmeklerimiz. Yine burada 30 tane ilmeğimiz var. 25'ini klipse takacağız. 5 tanesini de yedireceğiz. Şu araya geçiş yaptıktan sonra ipimiz burada. Hemen klipsin ön tarafına çıkacağım. Burada geçiş yaparken makine dikişi yapabilmem için ipimi klipsin ikinci deliğinden çıkarttım. Şimdi geriye dönerken ilk bıraktığım klipsin deliğinden yine aynı yere çıkıyorum ve ipimi oturtuyorum. Şimdi yine sıradaki sık iğneye batıyorum ve sıradaki klipse çıkıyorum. Hemen bir tane boncuk, yine tekrar bir geriye geçiyorum ve bir gerideki sık iğneden ipimi çıkarıyorum. Tekrar sıradaki sık iğneme batıyorum ve tekrar klipsin sıradaki deliğine batıyorum. Çıktıktan sonra hep bir geri yapıyoruz. Yine buradaki dikiş işlemlerimizi tıpkı buradaki gibi yapıp bitireceğiz. 5 tane sık iğnemiz vardı. Onları bu araya yedireceğiz ve yine şu arada 3 tane sık iğnemizi boş bırakacağız. Klipsimiz rahat açılıp kapansın diye. Şimdi ben misine ile tekrar bir geçiş yapacağım. Kalan yerden devam edeceğim. Misinemi alıyorum. Önce 2 kat yapacağım. İki kat yaptım misinemi. Benim misinem çok ince, o yüzden 4 kata çevireceğim. 2 kat yaptıktan sonra uçlarını birleştiriyorum. Misinenizi ne kadar uzun tutarsanız sizin için o kadar iyi olur. Çünkü sürekli düğüm yapmak zorunda kalmazsınız. Çabuk bitiyor. Şöyle düğüm yaptım.
eşitledim. Şimdi aynı işlemleri tekrar ilk başladığımız yerden misinemi alttan öne doğru alıyorum. Misine olduğu için çok da gözükme şansı yok ekranda. Yine bir ileri bir geri yaparak tamamlayacağız. İyice oturtacağım. Şimdi arkaya çıktım. Tekrar sıradaki delikten batıyorum. Şimdi tahta boncuğun içerisinden geçiriyorum. Tekrar batıyorum. Arkadan çıkarttım. Şimdi sırada şurası var. Yine iğnemi çıkarttım. Bir geriye batıyorum. Şimdi yine sıradan boncuğun bir önüne batıyorum. İğnemi tahta boncuğumun içerisinden geçiriyorum. Tekrar boncuğun önündeki delikten batıyorum. Bu dikiş işlemi daha kolay. Çünkü yerleri belli artık. Sırasıyla makine dikişi yapar gibi bir geri, daha sonra da bir ileri yaparak misine ile dikiş işlemlerimizi de tamamlıyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yine tahta boncuğun gerisinden çıkıyorum. İçinden geçirip önündeki deliğe batıp geriye alıyorum. Misinemin benim 4 kat oldu. Önce 2'ye katladım. Sonra da düğüm yapıp 4 kat elde ettim. Misine ile de tekrar bir geçiş yapıp cüzdanımızın klips kısmını sağlamlaştırıyoruz. Bundan sonra birkaç tane de çiçek çalışıp cüzdanımı bitireceğim. Cüzdanımızı örerken kesme sıramız vardı 28. sırada. Onu 10 tek bir eksilt yapacaktık. Ben 11 tek bir eksilt yapmışım. Orada bir yanlışlık oldu. Yani o 28. sırada 10 tane tek örüp bir tane azaltacağız. Sıramızın sonunda 66 adet sık iğnemiz olacak. Cüzdanımızın şimdi çiçekleriyle ve yapraklarıyla devam edeceğim. Bu seferki yaprakları tek tek yapmayacağım. Bir bütün halinde yapacağım. Öncelikle şöyle yapıyorum. 14 tane zincir çekiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. İkinci zincirden itibaren buna batmıyorum. Hemen önündekine batıyorum. 13 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi tekrar 14 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi tekrar ikinci zincirden itibaren 13 tane yine sık iğne yapacağım.
her zincirimin içerisine birer tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi tekrar 14 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tekrar ikinci zincirden başlayarak 13 tane sık iğne yapıyorum. Böyle 5 tane ya da 6 tane çalışıp bitireceğiz. Ben şimdi bunları yapacağım ve tekrar devam edeceğiz. Dallarımı bitirdim. Ben 5 tane yaptım. Şimdi tığımın üzerine almadan ipimi buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra hemen önündeki sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Üçünü aynı anda çekiyorum. Bundan 2 adet yapıyoruz. Yarım trabzan 2 adet yaptık. Sonra tekli trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. 2 kere de çekiyorum. Tekli trabzan da 2 tane yapıyorum. Şimdi 3 tane de üçlü trabzan. Tığımın üzerine 2 kez doladım ipimi. 1 2 ve 3 kere de çıkarttım. Üçlü trabzandan da 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 kere de çıkarttım. Yine üçlü trabzan. Evet. Şimdi 2 tane de tekli trabzan. 2 kez yapacağız bunu. 1 2 2 seferde çıkarttım. Bu da ikinci. 1 2. Şimdi bir tane yarım trabzan üzerine aldım. Üçünü aynı anda çektim. En sonuncuya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve birleştirdim. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Üzerine almadan çekip ilmeğimi oturtuyorum. Tekrar aynı işlemleri karşı tarafa yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane yarım trabzan yaptım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa da çekiyorum. 2 kez doladım. 1 2 3 kez çektim. Bu da ikinci. Şimdi 2 tane de ikili trabzan 2 seferde çekiyorum. 2
2 tane de yarım trabzan üzerine aldım. Hepsini aynı anda çekiyorum. Ve en sonuncuya da bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu bizim yaprağımız. Tüm yapraklarımızı bu şekilde çalışacağız ve çiçeklerimi ben üzerlerine dikeceğim. Şimdi çiçeğime geçeceğim. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Biraz ipimi fazlaca bırakıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Halkamın içinden ipimi çıkarttım. 2 tane zincir çekiyorum. 2. Üzerine aldım. Ve üzerine bir kez alıp 2 kez çekiyorum. 3 tane dolgu yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Halkamın içine batıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 2 kere de çekip 3 tane dolgu yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 tane 3 tane dolgu yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar zincir çekiyorum. Halkamın içerisine batıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. 3 tane dolgu yapıyorum. 4 yapraktan oluşturacağım bunu. 2 3 dolgu. Tekrar 2 zincir. Halkamın içine CC yapıp kapatıyorum. Şimdi sihirli halkamın ipini çekip halkamı kapatıyorum. Evet, çiçeğimizi de bu şekilde oluşturduk. Bu çiçekleri de yapraklarımı tamamladıktan sonra önce yeşil yaprağımı cüzdanımın üzerine dikeceğim. Daha sonra da çiçeklerimi kendim zevkime göre ayarlayıp bu şekilde monte edeceğim. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Biraz vakit sıkıntım vardı. O yüzden çok hızlı anlatıp çekmek zorunda kaldım. İyi seyirler, kolay gelsin.